Evet arkadaşlar, şimdi Sandıma köyünden gözüken manzarayı sizlerle paylaştıktan sonra gezimize başlayacağız. Köy girişindeyiz. Mezarlığa yakın bir noktada yıkık evlerin içinden sizlere gözüken manzarayı ve nereyi gördüğünü anlatalım. Aşağıda görmüş olduğunuz yer Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak mahallesi. Aynı zamanda bir tatil beldesi burası. Gördüğünüz üzere birçok ev var aşağıda. Buranın yerel sahipleri de zaten Yalıkavak'a taşınmışlar. İlk yerleşik yeri burasıymış buranın. İlk kurulduğu yerde burası. Hemen köyün içinde şöyle yeni yapılmış bir ev var. Yeni restore edilmiş. Geri kalan evler yıkık gördüğünüz üzere. Şöyle çevremde dolaşayım. Bakın yukarıda yeni evler yapılıyor. Yeni villalar yapılıyor. Burası Sandıma köyü. Dağlık bir bölgede yer alıyor arkadaşlar burası. Terk edilmiş evlerin arasında dolaşırken buranın sessiz olması ve sadece rüzgar sesini duymak insana ayrı bir huzur veriyor. Tabi buradaki yaşanmışlık, bu yıkılmış evlerin arasında gezerken insan ister istemez üzülüyor. Çünkü neden bu hale geldi, neden buralar sahipsiz kaldı diye insan ister istemez hüzünleniyor arkadaşlar. Evet, bir evin içi burası. Bakın eski evler ne kadar küçükmüş arkadaşlar. Tek gözlü evlermiş bunlar. Evet, Bodrum'da böyle bir terk edilen köy insan düşünemez değil mi? Tuhaf geliyor insana. Yaklaşık 100-150 hane varmış arkadaşlar burada. Kalıntılara baktığımızda 100-150 hanenin olduğu gözüküyor. Evet, bakın yukarı kadar evler var. Evet, ben Sibel Arin. Bugün Sandıma köyündeyiz arkadaşlar. Bodrum'da terk edilen Sandıma köyünü geziyoruz. Burada dumanı tüten bir ev var ileride. O dumanı tüten eve gidelim mi? Ne dersiniz? Vadi mi var? Bakalım. Çobanlık yapan aileden birisi. 2 aile varmış çobanlık yapan. Öyle mi?
Ha, evet, öyle bir şey söylüyorlar. İnternette arkadaşlar burada çobanlık yapan bir iki ailenin olduğunu söylüyorlar. Büyük ihtimal onlardan birisi ama karşıya geçebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü burada derin bir vadi var ve geçiş yok. Köpekler de var. Neyse gitmeyelim o zaman. Buradan gösterelim arkadaşlar sizlere. Çünkü köpekler de var. Tehlikeli de olabilir. Çok ilginç görüntüler var. Oo, büyük bir kayanın üstüne çıktım. Bakın şuradan sizlere köyü göstereyim. Köyün bir mahallesi de şu karşı tarafta. Tabi aramızda şöyle bir derin vadi olduğu için karşıya geçemiyoruz. Yukarıda da yeni yapılmış evler var yine. Ve şöyle bir derin vadinin üzerinde, taşın üzerinde durdum. Sizlere göstereyim. Bakın şurada kayanın hemen içinde bile ya hayvanlar için yer yaptılar ya da eskiden insanlar öyle orada yaşıyorlardı. İlk zamanlarda ev olarak da kullanılıyor olabilir. Demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldim. Zulamdaki masum resim, haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Araç yolu yok. Elektrik yok köyde. Yani karşı tarafta da aslında iki kişi gördüm. İki teyzeyi gördüm. Büyük ihtimal hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ama yaşadıkları evi şöyle uzaktan gördüğüm kadarıyla yarısı yıkık ev. Yıkık dökük bir ev. Aslında onlarla görüşüp sohbet etmek isterdim ama köpekler bile karşıdan karşıya geçemiyor. Yani şurada köpekler var. Onlar bile oradan buraya geçemiyor yani. Burayı göstereceğim size. Bu tarafı gezeceğiz. Yaklaşık 100 hanelik bir köymüş arkadaşlar burası. Köyün en üst tarafına kadar çıktık. Evet, bir evin girişi buradaymış arkadaşlar. Bakın şöyle evin içine giriyoruz. İki gözden oluşuyor. Burası salon kısmı. Salonda bir şömine var. Buradan yine bir odaya da buradan giriyoruz. Odada da şömine varmış. Ve 2 tane, hatta 3 tane penceresi varmış. Bakın 3 tane penceresi var. Şöminesi tam merkezde. Ve şöyle güzel bir manzaraya bakıyormuş.
Anne. Anne. Efendim? Sence elimde ne var? Taş var. Hayır. Başka bir şey. Taştan hariç. Gel hadi. Evet, burada üstten yıkılmamış bir ev var. Bakın şöminesi falan hepsi duruyor. Sadece kamerayı içeriye uzatıyorum. Kendim girmedim. Şurada da bir salonu var. 2 katlı bir evmiş. Ne kadar güzel değil mi? İlginç. Ara katta da ahşapla yapmışlar. Gayet güzel bir ev. İçi çok güzelmiş. Sibel var ya. 2 katlı. 2 katlı, bir de içinde o kadar güzel dizayn etmişler ki şöminesi, her şey öyle güzel bir şekilde duruyor. Bir tane şey var bak. 2 bacası var evlerin. Bütün evlerin 2 bacası var. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ya ben bak. Arin, tehlikeli, sen gelme. Burada da bir oda var yalnız. Ben tekrar bakacağım. Baksanıza arkadaşlar, şöminesi varmış. Burada bir odası var. Şöyle çevirdiğimizde yine burada bir odası var. Üst katta da üst katı ısıtmak için ayrı bir şömine yapmışlar. Aldım elime bir tane sopa. Sapayla mı geziyorsun Arin? Evet. Bakayım. Oo. Şimdi bu eve göre buldum. Yuk, yokuşa çıkarken zorluk yaşamayayım diye. Evet evet, anladım. Yalnız bayağı büyük bir köy. Değil mi? Çünkü köy 2'ye ayrılmış. Şurada bir vadi var. Vadinin diğer tarafında da evler var. Bir 20-30 tane ev var bence orada. Tabii buraya altyapı hizmetleri geç gelince, elektrik, su, yol geç gelince, hatta karşı kısımda mesela yol gözükmüyor, elektrik göremedik. Evet. Karşıda benim de zaten internetten baktığım haberlere göre 2 tane şey varmış. Çoban. 2 aile varmış. Zaten görüyorum şu an orada ama köpekler çok havlıyordu. Korkudan geçemedik. Evet arkadaşlar, köyle ilgili bazı bilgiler aldık. Burada 2 tip ev şekli var. Bu 2 tip ev şeklinden iç taraftan merdivenli olanlar hayvancılıkla uğraşan, gelir düzeyi daha düşük olan aileler. Dıştan merdivenli olanlar ise balıkçılıkla uğraşan ve daha gelir seviyesi yüksek olan, durumu iyi olan ailelerin oturduğu evler varmış. Özellikle şu karşı dağın orada Bizanslılara ait kalıntıların, yapıların olduğu söyleniliyor. Biraz önce de ablamızdan öyle bir, buranın yerel sakinlerinden biri olan birisinden öyle bir bilgi aldık. Bakın, yıkılmış evlerden bir tanesini daha görüyorsunuz.